Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı illerini ve noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? İzmir'deyiz. Bozdağ'ın eteklerinde konumlanmış olan Gölcük Yaylası'ndayız. Fatih Özbek ve Ferhat Özbek'le beraberiz. Hoş bulduk. Fatih ve Ferhat kardeşler, burada mükemmel bir ortam var, harika bir doğa var. Etrafımız dağlarla çevrili. Aşağıda hava sıcaklığı 15 derece civarında falandı. Yukarıya çıktık 5 dereceye düştü herhalde diye tahmin ediyorum. Yani o dağın soğukluğunu hissediyoruz. Tabii. Fatih ve Ferhat kardeşler kangal üretimine meraklılar. Kaç seneden beri bunu yapıyorsunuz? İzleyenler bu soruların cevaplarını almadan önce isterseniz sizleri bir tanısınlar. Abi ben Fatih Özbek. İzmir Ödemiş'te yaşıyoruz zaten. Burası bizim yaylamız. Gölcük Yaylası. Burada koyunlarımız var, köpeklerimiz var. Biz köpekçilik, koyunculuk tabii esas mesleğimiz bu değil. Babam esas koyun köpek besliyor. Biz inşaat işiyle uğraşıyoruz. Emlakçılık yapıyoruz, gayrimenkul danışmanlığı ve müteahhitlik yapıyoruz yani. İnşaatlarımız da var. Köpek bizim hobimiz. Güzel kangallarınız var ama. Daha bizde önceden iri köpekler vardı. Hani bu yüksek, büyük Anadolu çoban köpeği dediğimiz tarzda köpekler vardı. Babam koyuna merak salınca biz de kangala merak saldık. Evet. Zaten köpekçilik geçmişimiz var. Köpek küçüklüğümüzden beri her daim vardı ama kangal köpeğimiz yoktu. Kangalları işte araştırdık. Güzel kangallar almaya çalıştık. Şu anda da üretmeye çalışıyoruz zaten. Peki yanımızdaki bu aslanı bir tanıyabilir miyiz? Bunun adı nedir? Bu aslan Bozdağ abi. Yani biz Bozdağ koyduk ismini. Bu bize Sivas'tan geldi. Cahit abiden. Daha çok genç bir köpek. İlk eşleşmesi bizim burada gerçekleşti köpeğin. Maşallah. Yavruları var mı şu anda? Var yavruları. 10 tane yavrusu büyüyor. Süper. Yani 54-55 günlük oldular. Bir Çin'e gitme durumu vardı. Bozdağ. Çin'e gitme durumu vardı. Transfer şeyinden dolayı bir iptal oldu. Yani yasaklı falan, oradaki oturan kişi yasaklıymış, köpeği almada sıkıntı yaşayacak falan muhabbet. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Yavrularını almanıza çok sevindim. Şimdi biliyorsun ülkemizde bitmek bilmeyen bir kangal kaosu var. Evet. Biz mümkün olunca videolarımızda bu kaosun içerisine dahil olmuyoruz. Ama kangal konusunda sizde bilginiz ve fikriniz var. Araştırıyorsunuz, birçok kişiden istişare halindesiniz, geziyorsunuz ya da işte köpek alıyorsunuz, üretiyorsunuz. Üretim deneyiminden birlikte de bu tecrübeniz artmaya başladı. Evet. Sana göre kangal çoban köpeğinde buradaki örnekler zaten ne tarz köpek beslediğini gösteriyor. Evet. Bozkarabaş karakteristik bir renk ve simaya yönelmişsin. Senin görüşün nedir? Yani kangal çoban köpeğinde olması gereken dış görünüş özellikleri nasıl? Abi kangal çoban köpeğinde olması gereken dış görünüş. Şimdi ben kangalda en dikkat ettiğim şey şu kafa yapısı ve post. Bu ikisi en dikkat ettiğim şey. Hani boy, poz, kalınlık, onlar sonra geliyor. Tabii karakter de aynı zamanda yani. Karaktere es geçmeyelim. Zaten o olmazsa görüntünün de bir anlamı kalmıyor. Karakteri de baba mı test ediyor sen çarşıda gezerken? Tabii karakteri babam test ediyor. Yani Allah'a şükür aldığımız köpeklerin hepsi koyuncu. Bu köpek mesela hiç koyun görmemiş bir köpekti ama bize geldi 16-17 aylıkken bırakıyorsun gidiyor yani. Evet. Bizim tabii burada kurtla olan, yabanla olan şeyi test etme imkanımız az. Domuzu falan test edebiliyoruz. Domuz gelmiyor da kurt göremiyoruz yani. Bulunduğumuz ortamda da kurt var. Şöyle, burada bizim bulunduğumuz Gölcük Yaylası'nda 5-6 tane çoban var. Tek sürüye kurt saldırmayan sürü biziz yani. Aynen. Ama kurda koyun vermeyen. Samimi bir davranış, en azından biz bugüne kadar kurtlarla bir buluşmalarını ya da yaralı bereli kurttan kaynaklı geldiğini falan görmediniz herhalde değil mi? Şöyle bir şey oldu abi. Bir tek olay oldu. Babam akşam, şimdi yazın burada gündüzleri koyun çıkmıyor. Sıcaktan dolayı. Akşamları çıkıyor. Akşam karanlığında köpekler bir yere havlayarak gitmiş sürünün başında arazide. Babam da ışık tutuyor. Dik kulaklı. Çakal da olabilir, kurt da olabilir. Bir şey gördüm diyor. Ama net olarak kurt diyemem. Çakal da diyemem. Belki de tilkiydi yani. Köpekler kovalamış. Bir tek yaşadığımız olay o var. Evet, muazzam güzel bir yer burası. Bayıldım. Aşağıda da harika bir göl ya da gölet mi vardı bilmiyorum. Göl. Bozdağ bölgelere gelen varsa zaten bilir. Doğasına bayıldım. Aynı Yellowstone gibi. Sanki şuradan böyle kahverengi kayalar aşağı doğru inecek, işte siyah alfa kurt şuradan sürüsünü gezdiriyor gibi. Amerika'nın Yellowstone'una benziyor. Doğaya bayıldım. Şu yavruları da bir görelim mi? Bakalım görelim altından abi. Neler gelmiş bu aslanın. Maşallah maşallah ya, bereketli olsun abi. Efsaneler yemin ediyorum. Yavrular kaç günlük oldu? Yavrular bugün 54 günlük oldu abi. Bunlar Bozdağ'ın yavruları. Anneleri şu an sürüde. Çok güzel. 54 günlük oldular ama beklediğimizden kalıplılar yani. Evet, Bozdağ'ın mesela yavrularının dikkat ettim. Ağızları falan, somakları oldukça güzel, kalın.
Renkleri de hepsini boz karabaş atmış. Evet. Paçalarda falan böyle bir beyazdır, akıtmadır falan. Hiç beyazlık Hiç yok. vermemiş. Hepsini tek renk çıkartmış maşallah. Evet. Toplamda 10 yavru var arkadaşlar. Kucağımızda bunları da tabii. zor taşıyoruz ama çok da güzel göründükleri için şöyle size bir göstereyim istedim. Onları dama alalım. Birinci yaşlarını yapmışlar. Evet. Onun sonrasında 18, 19 ve 20. günlerde kontil. Parazit şurubu içiriyoruz 3 gün üst üste. Onun 10 gün sonrasında yani 30. günlükken yarımşar kaniver hapı yutturdum. Yani 5 kilo ağırlığa ulaştığında yavrular ortalama olarak parazit hapı yutturuyorsun. Yani ağırlığını tam olarak bilmiyorum ama Kabaca o ağırlığa ulaşmış uyguladığım olarak. sistem bu. Evet. Onun 10 gün sonrasında bir yarım kaniver daha yutturuyorum. 45 günlükken de ilk aşılarına başlıyorum. Zaten bunlar ilk aşılar ne oldu? Beşli parazit. Yani ikili karmayla başlamıyorum ben. Kaç gün geçti ilk aşıdan şu an? 10 gün geçti. 10 gün geçti. İlk aşıya ben beşli karmayla başlıyorum 45 günlükken. İkili karmayla başlamıyorum. 20 gün sonrasında 65 günlükken ikinci karmayı yapıyorum. Ondan sonra bir hafta 10 gün yine karantinada kalıyorlar. Yine hastalık kapabilir gibisinden sonra sahiplendiriyoruz zaten. Yani Maşallah. ben 70-75 günden aşağı yavru vermiyorum. Hediye ettiğim kişilere de dahil. Yaptığın uygulama şekli ve sıralama oldukça doğru. Bereketli olsun. Kaç erkek kaç dişi doğdular? Bir yandan da devam edelim Abi sohbetimiz. bunlar 6 erkek 5 dişi doğdu. Bir dişi doğduğu gün öldü. Ezildi sanırım. 6 erkek 4 dişi büyüdü. Maşallah bereketli olsun. İnşallah gittikleri yerlerde de seni güzel bir şekilde temsil ederler. İnşallah. Peki Bozdağ Kangal olarak kendinde kangal konusunda bir misyon görüyor musun? Çünkü şu anda kangal besleyen herkes bir şekilde o tartışmanın içerisine giriyor ve kendine bir misyon yüklüyor. Sizin Bozdağ Kangal olarak hedefleriniz neler? Bizim Sen ne güzel bir dişsin. Bozdağ Kangal olarak hedeflerimiz bir ol abi. Doğru köpekleri üretmek. Doğru kangalları beslemek. Yani kangalın karakterini yaşamak istiyoruz biz burada. Zaten videonun başında da anlattım. İri köpeklerden benim vazgeçme sebebim buydu. Kangal daha atletik. Daha burada iş yapabilecek vücut yapısında bir köpek olduğu için kangalı seçtik biz. Kangal köpeğindeki misyonumuz da söylediğim gibi yani doğru üretimler yapabilirsek, Dişine bayıldım. Çok güzel bir dişiymiş. doğru köpekleri besleyebilirsek bizden mutlusu olmaz yani. Bu dişinin adı nedir? Gök dişi o. O kimden geldi? Soyu sopu hakkında bilgin var mı? Cevahir Sağır O da üretimi. iyi bir kangal yetiştiricisidir. Ona da Evet. selam olsun buradan. Onun soyu. Bu da güzel bir dişidir. Hani ortalama mesela ebat olarak ortalamanın altındadır ama bunun mesela ben babasını gördüm. Bundan aşağı kalır bir köpek Ama değildi. o dişinin ağzı, yüzü, kemiği, salı her şeyi çok güzel bence. Çok yakışıklı da güzel bir köpek. Soyu hakkında hiçbir bilgin var mı? Cevahir Tabii. nereden getirmiş? Annesi, babası, dedesi, anneannesi hepsi biliniyor bunun. Gösteririm zaten soyu hakkında da. Soyu da çok güzel yani hani tam olarak kangal diyebileceğimiz bir köpek benim gözümde. Tabii Çok sizin güzel. ne düşün? Ya sizin ne ben düşündüğünüz kendimi bilemem. bu konuda uzman ya da eksper olarak konumlandırmıyorum. Öğrenmenin yaşı yok, tecrübenin yaşı yok diyorum. Sivas'ın da bütün köylerini gezmeye çalışıyorum mümkün Evet. olunca. O bölgedeki dış görünüşleri görüyorum. Evet, boz renkteki köpekler burada da var. Kangal'ın da karakteristik renklerinden birisi bana göre de. Dişi de oldukça güzel. O da yavrudan mı çıkıyor? Yavrudan mı şey yapmış? Memeleri Gebe. memeleri de var. Gebe Bozda değil da. mi? Ha, maşallah. Bence çok güzel yavrular olacak. Kangal meraklıları varsa bu eşleşmeyi kaçırmasınlar derim. Çünkü dişinin de fiziği anatomisi çok hoşuma gitti. Daha önce bu dişiden burada yavru aldınız mı hiç? Bu dişi daha 18 aylık abi. 18 aylık. 16 aylıkken 16 küsur aylıkken eşlendi. O doğumuna da işte Seni 10-15 de gün heyecanlandıran arası. bir batım değil mi bu evet, batım? evet. Bence çok güzel yavrular olacak. Bence de. İnşallah sağlıklı bir doğum olur. Çünkü meme başlarındaki tüyleri falan düşürmüş. Doğum yakın herhalde. Yani 10 Zirveye günü- yaklaşmış kendine. 10 günü falan vardır abi. Aşağı yukarı. Şimdi abi kardeşi de geldi zaten. Dağ dişi bu da. Maşallah. Bu da öbürü Gök. gök. Bunlar Maşallah. iki kardeş aynı batım. İki kardeş bunlar. Benim de en sevdiğim renk kangalda bu. Açık kırçıl renge bayılıyorum. Bir de Hafif ters kırçıl. maskede var. Yani şu ters maskede benim çok sevdiğim bir olay. Çok hoş. İki dişiye de bayıldım. Yani üretenin emeğine yüreğine sağlık. İnşallah sizde de çok güzel yavrular olurlar. İnşallah abi. İzleyenler Bunlar de şu anda bu köpekleri gördüğünde eminim yorumlara da belirtmenizi istiyorum. Bu iki kız kardeşi ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz yorumlara ekleyin. Dağ ve gök. Dağ ve gök evet. Ay maşallah size. Çok güzeller. Şimdi abi 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Bunların arasında ebat olarak bir fark olabilir. Kafa yapısı olarak mesela bunun somağı biraz daha uzundur. Bunun biraz daha kısadır. Bunda hafif mesela kaş çıkıntısı, alın çıkıntısı dediğimiz olay hafiften var. Bunda mesela daha düz. Ya- 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Ama baktığımız zaman karşıdan Kangal'ın anlı uçak pisti gibi olacak söylemine ben çok katılmıyorum. Evet karakteristik bir kafa yapısı var. Böyle malaklı gibi alın stopu da olmayacak ama şu dişinin gözlerindeki kemikler bu bir alın stopu manasına gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu oldukça güzel bir kafa örneği bana göre. Hiç de stoplu bir dişi değil.
Bence öyle. Bana göre öyle. Sana göre iyi bilmem. Yani kardeşi anlatmak istedim. Kardeşi bir tık Evet, daha bir ondan tık daha düz. güzel. Çünkü onun da neden biliyor musun? Aslında göz kemiklerinin konumları aynı ama onun somağı kardeşinden birazcık daha uzun burnu. Uzun, Ondan evet. biraz daha uzun olduğu için o oranı daha güzel görebiliyorsun. Mesela şu çok karakteristik bir olaydır kangallardaki bana göre şu kaşın devamlı böyle sürme çekmişsin gibi. Çok da yakışmış bu köpeğe. Çok güzel bir dişi. Sevimli bir dişi yani. Çok teşekkürler abi. Beğendim. Yani Sivas'ın dışında da kangallar görmek mümkün. Tabii ki de köpeklerin büyük bir çoğunluğunun Sivas'tan bağlantısı var. Adı üzerinde Sivas Evet, Kangalı. evet. O yere de o ilde meşhur olmuş olan, o ile de marka değeri vermiş olan bir köpek. Siz alışkınsınız. Ben dondum yalnız ya. İzmir'de 20 derece havadan bir anda 5 dereceye gelince var ya. Abi sen de İzmirli adama alışkınsınız diyorsun. Oynayacağım. Gerçi dediğin gibi alışkınız yani. Adamcı değil mi şu? Bu Altar adamcı abi, onun yanına fazla Tamam, şey birazcık yapmayalım. daha uzak geçelim. Onu Altar uzaktan, seni yakından tanıtmak isterdim ama uzaktan çekerek geçiyoruz seni. ben uzaktan çekerken bir tanıtayım. 16-17 aylık. Cahit Maşallah. abideki Altar'ın oğlu. Sen gördün zaten abi Altar'ı. Altar'ı sen canlı gördün Evet, Birol abi. gördüm. Onun oğlu. Bu biraz anne tarafına benzemiş. Benzetemeyebilirsin sima olarak Altar'a. Yo, benziyor da. Bu Kaya Birol abi. 9 yaşında bir köpeğimiz. Meşhur Kaya. Meşhur Kaya. Hüseyin Yıldız. Birçok kangalcının Hüseyin abi de öyle diyor ya, kapak fotoğrafında kullandığı, kangal tanıtımında kullandığı köpek diye. Benim de Kesinlikle. şeyimde var. YouTube kanalımın kapak resminde var. Ya ben birçok YouTube sayfasında, Instagram'da, Facebook sayfalarında, yabancı kanalların YouTube sayfalarında Kaya'yı çok görüyorum yani. Gerçekten Kaya'nın, Kangal'ın tipinin tanıtılmasında çok emeği olmuştur. Evet. Herkesin merak ederek bulmaya çalıştığı Kaya bu Kaya. Evet. Kızma tamam, yok bir şey. Ne oldu? Başına bir iş mi geldi onun? Sağ tarafı da Başına yara bir almış. iş geldi abi. Geçen yine bir çekim için geldi birileri. Hı. Bozdağ'la birbirine girdiler. Köpek şu zincirini kopardı Kaya. Hı. Ucundan kopardı. Bozdağ'a daldı. Bozdağ da kulağından tam şu kısımdan tuttu. Birbirine girdiler. Daha yeni iyileşiyor. Kötü çıkmış kulağını. İnşallah iltihabı geçer bir an önce. Niye? Çünkü çok genç köpek, dişleri iğne gibi. Bu ısırıyor ama bunun dişleri tabii ona zarar veremiyor. Yaşlandığı için. Yaşlandığı için dişleri zarar veremiyor ona. Ama onun tuttuğu yer deliniyor yani. Kaya'nın da umduğumdan fazla bir salı varmış. Ben Kaya'yı daha önce canlı görmüş müydüm? Görmedim sanırım. İlk kez şu anda görüyorum ama 10 yaşındaki bir köpeğe göre çökmesine rağmen hala diri ve iri yapılı bir köpek. Güzelmiş maşallah. Evet. Kaya abi çok reklam olmuş bir köpek. Biz de Kaya'dan yavru ürettik. Yurt dışına gönderdiğimiz yavrular da oldu. Sürekli takip ediyoruz. Fotoğraf istiyoruz. Hani sattığımız yavruyu sattık şey değil. Paylaşıyoruz da. Bu İngiltere'deki yavrusu, bu şeydeki. Bizde de var 2 tane kızı. Gayet Ha, de burada kızları da mı var? var. 2 İki tane tane. kızı O var. zaman Şimdi biz bir onlar yandan da sohbet ederken onlar da ekrana gelsin burada. evet. 2 tane kızı var bizde. O, fenotip olarak güzel yavru atıyor. Yani gen aktarımı çok güzel köpekte. Kaya da yakında İspanya yolcusu. Kaya biraz dedikoduslu olan bir köpek. Siz Evet. mesela gerçekten bugün yüz yüze tanışıyoruz. Daha önce internetten sohbetimiz var, bol miktarda istişare etmişliğimiz var. Altından doğru dişilerle kötü yavru aldığınız oldu mu? Samimiyetle soruyorum bunu. Abi kötü yavru derken Yani tamamıyla kangalın dışında köpek. Hayır, Yok abi biz hayır. hiçbir şekilde Kaya'dan kötü yavru en kötü almadık. dediğimiz yavrusunun maskesi açıktı. Ha, silik maskeyi. Silik maskeliydi. Yani şurada şöyle küçücük bir maskesi vardı. Yani silik maskeli bir köpekti. Ama fenotipi birebir Kangal'dı. Fotoğraflarını da verebiliriz. burada. Kaya'nın annesi, babası, dedesinin nesi hakkında bilgi var mı? Hiçbir bilgi yok. Hiçbir bilgi yok. Sadece dış görünüşüne göre konuşuyoruz yani. Yani dış görünüşüne göre Kangal abi. Zaten Kangal yani köpek. Bu köpeğe Kangal değil diyebilecek birisi çıkar mı? Yani görüntüye göre diyemezler, evet. Diyorlar ama. Bak şimdi şu çok önemli bir konu. Görüntüye göre demek kangal diyorlar, altından gelen yavruya göre mi Hayır, kangal diyorlar? görüntüye göre. Gözleri patlak diyorlar. Bilmem ne işte çok küçük diyorlar. Ağzı Küçük ince mü? diyorlar. Köpek asla küçük bir köpek değil. Buna çok küçük mesela buraya bir abimiz geldi. Benim en küçük dişim dedi. Küçükken eşleşti. Küçük kaldı dediğim dişim bundan iri dedi. Kangalmış. Diyor köpek asla küçük bir Küçük köpek kaldı dediğim dişim bundan iri dedi. Ben de dedim ki ya değil. İnsanlar nasıl yaşlandıkça çöküyor, köpekler de yaşlandıkça çöküyor. Bana göre yani şu anda bu halinden bile 76-77 santim şu an var. Aynen, diyor bu aynen halinden abi. Bana göre sallı da bir köpek. Güzel de görünüyor yani. Siması falan, postu da güzel. Biraz sarımtırak bir tüyü var şu an gördüğüm. Gerçi İzmir bölgesinde de köpek sararır. Sivas'ta biraz daha muhtemelen daha bozdur bu köpek. evet. Ege'ye gelen köpeklerin tüylerinde bir sararma oluyor. Onun dışında beni sima olarak falan hiç rahatsız eden bir şeyi yok köpeğin. Ya Az Kaya'nın düzinelerce yavrusu var piyasada. Yani
bu kaya yavrusu, bu kaya torunu falan. Yani ben kötü köpek görmedim işlerinde. İlla ki hatalı köpekler çıkabilir. Ama burada orana bakmak lazım. Şimdi adam köpeği almış, benim köpeğim çok güzel diyor ama altından bir tane bu bunun yavrusu diye paylaşım görmüyoruz. Neden? Demek ki çıkanların hepsi çöp. Köpekte fenotip var ama altı çalışmıyor. Ben burada yani %10'luk %20'lik oranlara takılmam. Yani şunu diyorsun, Kangal konusunda herkes piyasada konuşuyor. Evet. Yani gördüğün köpek hakkında konuşmak kolay Evet. ama üretmek başka bir şey mi? Şimdi yani buna katılıyor tabii musunuz? ki adam benim köpeğime yorum yapıyor. Diyor ki bu köpek şöyle, bu köpek böyle. Kardeş sen ne ürettin? Hadi bir senin ürettiğini görelim. Yani biz bak üretiyoruz burada, emek veriyoruz. Sattığımız köpeğin arkasında duruyoruz. Beğenmediğimiz içinden çıkan yavruları satmıyoruz, hediye ediyoruz. Aşılarını, parazit saplarını, her şeyini yapıp hediye ediyoruz. Tabii o Yedirip içirip. o açık maskeli dediğimiz köpeğe hediye ettik biz burada bir çoban abimize. Hani köpek fenotip olarak Kangal'dı ama maske olarak, o işaretler olarak mesela çok hoşumuza gitmiyordu. Sürüde iş yapar dedik. Onlar Açık zaten maske bir kırmalık göstergesi değildir Ha, bana göre. tabii ki biz onu Tercih burada meselesidir, zevk meselesidir. Yani köpeğin biliyorsunuz hani ben de o ukalalık yapmak istemiyorum ama köpekçi olarak bir araya gelmiş için sohbet ediyoruz gibi düşün. Köpeğin Kangal olarak bir beden dili, bir kemik yapısı, bir karın yapısı, işte herkesin anlattığı kafası, gövdesi vesaire artık bıktı zaten millet, artık affedersin kusma geldi ama yanlış anlama, anlatanların çoğu dediğiniz gibi üretmiyor maalesef. Köpeği görüyor, bir de köpeği görse yine iyi. Bak biz şu anda burada donuyoruz arkadaşlar. Evet. Herkes evinde sıcacık otururken tamam bu benim işim, benim keyif aldığım bir iş ama ben bu işi yaparken işte kazandığım para kadarını yol, seyahat masraflarına harcıyorum. Gerçekten harcıyorum. Amacımız niye? Yerli ırklarla ilgili bilgi birazcık daha yayılsın. Evet buradan bir kazanç tabii ki de elde ediyorum. Elde etmiyor değilim. Yaptığımız emeğin karşılığı asla ödenmez. evet. Adam oturuyor Facebook'a, Instagram'a, tamam mı? Bir şekilde Wi-Fi'den de bağlanıyor. Kendisine de internet paketi almadan yazanlar da var. Gidiyor kafenin birisinin Wi-Fi'sine bağlanıyor. Cebinde internet paketi alacak para yok. Kangal uzmanlığı yapıyor. Çok genç var böyle. Bir de abi ben şuna karşıyım. Bakın şimdi biz çok köpek gördük. Yarışmalara da gidiyoruz, şey yapıyoruz. Hatasız köpek yok. Yani herkese göre bir köpeğin bir hatası var. Evet, eksikler. Eksik yani. Eksiksiz köpek yok. Bir köpek paylaşıyorsun. Adam diyor ki burada bu köpeğin şu eksik, bu şu eksik. Ya kardeşim eksik olmayanını göster o zaman. Yok. Yani bu Kangal tartışmalarında bu tarz şeyler çok fazla. Eksiksiz köpek yok zaten. Hani bir köpekte eksik aramak yerine köpeğin artılarına bakmak daha önemli. 10 üzerinden 9 alıyorsa köpek, 8 alıyorsa bence iyidir. Yani birlik, ikilik eksi olabilir. Yani eksi tarafına bakmaktansa artı tarafına bakmak lazım bence. Ve Kangal nesli bu kadar azalmışken köpeğin eksisine bakıp da üretimden çıkarmak çok yanlış bence. Çünkü Kangal nüfusu az abi, gerçekten az. Bugün Sivas'ta da Kangal nüfusu az. Sivas dışında da zaten hani kıyaslanmaz bile Sivas'ta. Sivas'ta az dediğimiz şey zaten başka bölgelerde yok denecek kadar azdır. Yani. Evet, Kangal popülasyonunda bir azlık söz konusu ama inan yeterli sayıda köpek var. Önemli olan üretim. Üretim deneyiminin fazlalaşması. Dağda bu köpeğin karakterini yaşayan adamların tecrübeleri çok önemli. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle öyle abi. Biz şimdi köpeklerimizi alırken de zaten o karakter meselesine şey yaptık, eğildik yani. Köpeklerimizin soyunda kurtçulluk var. Bunu biliyoruz. Hani bildiğimiz üreticilerden aldık. Sürü başında hiç çalışan yavrunuz oldu mu? Verdiğiniz yavrulardan sürüye gidenler var mı? Verdiğimiz yavrulardan sürüye gidenler var. Evet. Var. Memnunlar. Ondan sonra Kangalcıyım diye gezen insanların çoğunun ben üretimlerini göremiyorum. Sağda, kıyıda, köşede görüyoruz. Aa bunu bu mu üretmiş diyoruz. Ya da görmek istediğini mi görüyorsun acaba? Ya göstermek istediklerini gösteriyorlar. O zaman Tabii. Kaya'nın yavrularına da bakalım mı beraber? Bakalım. Burada yavrusu var demiştiniz. Bakalım gelin abi yavrularına da bakalım. Her şeyden önemlisi de abi kayıtlı üretim yapmak. Biz bunun sonuna kadar arkasında duruyoruz. Biz mesela bir dişimiz kızana geldiğinde dişimizi buralarda boş gezerken göremezsiniz. Biz kapatırız dişi. Kendi kayıtlı kıfa bildiririz. Şu erkekle çekiyoruz diye. Başka erkekle eşleşme olasılığı yok. Secereli üretiyorsunuz. Evet, şans secere ediyorsunuz. üretiyoruz biz. Bizim bütün köpeklerimiz kıfa kayıtlıdır. Yani Allah'ın izniyle 4-5 nesli belli olan köpekler üreteceğiz. Yavruların yanına gidip oradan devam edelim arkadaşlar sohbete. Bugün herkesin kayıtlı köpek üretmesi lazım. Yani o onun yavrusu, bu bunun yavrusu da olmuyor bu işler. Bugün 2 tane federasyon var herhalde bildiğim kadarıyla kayıtlı üretime 3. geçmiş yapan 3 tane var. Aynen. Birol abi de bu işle ilgileniyor. Emeğine sağlık. Eyvallah sağ olun. Yani bundan bizim istediğimiz bundan 3-5 yıl sonra artık şaibesiz köpeklerin çıkması. Geçmişi belli olmayan köpeklerle bu iş olmaz. Yani olur şu anda elimizde onlar var. Yapacak bir şey yok. Bunlar Kaya'nın yavruları değil mi? Evet abi. Bunlar Anneleri burada mı? Anneleri burada değil. Anneleri Mustafa Başpınar'ın köpeğiydi, dişisiydi. O ürettik, geri gönderdik onu.
Şu anda elimizde bunlar var. Yani istediğimiz kayıtlı üretimle hatalı yavru alma olasılığını minimum düzeye indirmek. Çünkü köpeğin 4-5 nesil gerisi belli olduğunda hatalı yavru çıkma olasılığını düşürmüş oluyorsun yani. Şimdi abi de şunu eklemek istiyorum. Kayıtlı üretim dedik. Adam köpeği üretiyor. Altından hatalı yavru geliyor. Bu hatalı yavruyu başkasında gördüğünde bunu çok rahatlıkla eleştirebiliyor. Linç ediyor. Evet. Aynen öyle. Linç. Ama kendinde olduğunda ya bu yavruyu piyasada göremiyorsun ya da gördüğünde köpeğin eksikleri yerine işte şurası şöyle burası böyle artılarına bakıyorlar. Başkasının köpeğini eleştirirken niye sürekli eksiklerini söylüyorsun? Yani zaten çoğu zaman göremiyoruz o köpekleri. Maalesef yani yoklar, bizim yok ediyorlar o camiamızda köpekleri. bu var. Özellikle de Kangal'daki kavga dövüş bitmiyor. Evet. Köpeği konuşmak yerine üreticisine göre hareket ediyorlar. Aynen öyle abi. Yani isim sahibi, köpeğin sahibine göre köpeğin kangallığı ya da kırmalığı duruma göre değişebiliyor bence. Abi ben Kangal camiasına girdiğime pişman oldum. Bak bu köpekleri çok seviyorum. Kangalları zaten sevdiğim için, sürüde gerçekten iş yapan köpekler olduğu için aldık. Ama girdiğime pişman oldum. Ben yıllarca Neden? Anadolu çoban köpeği besledim. İri köpek besledim. Gelen maşallah diyordu, giden maşallah diyordu. Kangal'a bir başladık, ne polemik bitiyor, ne kavga bitiyor. Lan köpek o geliyor, Kangal çok güzel Kangal diyor. Öteki bilir kişi geliyor, ya bunlar Kangal değil diyor. Bunun şusu eksik, busu eksik. Ya Kangal camiası çok ayrı bir camia. İnsanları çok ayrıştıran bir camia. Neden böyle sence? Bir de abi bu Kangal camiasında kaostan beslenen insanlar var. Onların dikkat edin. Kaos bitmiyor onların çevresinde. Yani biri bitse birini başlatıyorlar. Biri bitse bu şekilde de gündemde kalıyorlar. Yani gündemde kalmak için yapıyorlar aslında bunu. Bunun altyapısında tamamen para kazanma vardır. Bu benim fikrim. Doğrudur, yanlıştır, hani izleyiciler kendileri yorumlasınlar. Yani kaosla bir yere varamazsınız. Biz birlik olmazsak bu köpeği kurtaramayız yani. Kesinlikle katılıyorum. Dikkat ettiyseniz benim kanal konseptinde mümkün olduğunca Instagram'da bazen biz de bazı kaoslara dahil oluyoruz ama ben YouTube'da bu kaosun içerisine hiç dahil olmamaya çalışıyorum. Amacım hem üreticilerle hem çiftlik sahiplerinden hem arazideki çobanlarla mümkün olduğunca herkese mikrofon uzatmaya çalışıyorum. Evet. Bu bazen hiç bilinmeyen, hiç tanınmayan bir adam oluyor. Hiç bilinmeyen, hiç tanınmayan adamın kapısında mükemmel köpekler görebiliyoruz. Çok tanınmış, çok bilinmiş insanlardan o kalitede köpekler çıkmayabiliyor. Tabii ki. Ama şuna sonuna kadar katılıyorum. Burada bilinçli bir iş yaptığınız çok net ve aşikar. Birbirinden farklı 7-8 tane köpek gördük. Bana göre hepsinin dış görünüşleri, yani buradan karakterleri hakkında yorum yapamam. Dış görünüşleri Kangal köpeğinde olması gereken özelliklere sahip olan köpekler. Eksiği olan vardır, biri Var. birinden üstündür, biri birinden fazladır. Bu yoruma açık. Bireysel zevke göre değişebilir. Üretim de yapıyorsunuz. Bu çok kıymetli. Üretmek, öğrenmek demek bana göre. Tabii ki. 2 tane az önce görmüş olduğumuz kardeş dişiler vardı mesela. Birisinin diğerinden eksiği olabilir ama o ondan daha güzel yavru verebilir. Evet. Bu ihtimaller dahilinde ve ürettiğin zaman o köpeğin dış görünüşü doğruysa da altından bir eksiklik varsa bunu görebiliyorsun. Yani üretim bu işin sağlaması. Aynen Sağlaması. öyle. Ve abi bu köpekler doğal seleksiyonla bugünlere gelmiş diyoruz ya. Ben şunu diyorum abi. Safkan tabirine katılıyor musun? Safkan tabirine ben katılmıyorum. Safkan tabirine ben niye katılmıyorum? Adı üstünde doğal seleksiyon bunlar. İlla ki bir şey girmiş olabilir ve günümüzde artık bunların doğal seleksiyon olma ihtimali de kalmadı. Bugün ben bu köpekleri salsam ya doğal seleksiyon neyle eşlenirse eşlensin desem ha şurada gider bir Anadolu çoban köpeğiyle eşleşir. Çünkü Anadolu çoban köpeklerini çok büyüttüler, çok ürettiler. Ya benim Kangal dediğim erkeği o köpek kızan da alır abi. Doğal seleksiyon bugün Sivas'ta da kalmadı. Orada da çünkü çok bu köpeklerden, büyük köpeklerden. Bugün gerçekten Kangal diyeceğimiz erkeği o Anadolu çoban köpeği kızan da alır ve kırma yavrular çıkar. Evet, bugüne kadar gel derse bugünden sonra bilinçli üretilmeli mi diyorsun? Bugünden sonra kesinlikle bilinçli üretilmeli, takip edilmeli, dişi istediği erkekle eşleştirilmemeli. Bu kırma köpeklerin çokluğundan dolayı diyorum bunu. Eskiden doğal seleksiyon olmuş çünkü Kangal nüfusu fazlaymış ya da daha doğrusu bu kırma dediğimiz köpekler çok azmış. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi algılıyorum. Ya ben. şu anda mümkün değil böyle bir şey. Şimdi Birol abi ben bu işe girdiğime, Kangal camiasına girdiğime pişman oldum dedim ama Kangal camiasında da gerçekten emek veren, güzel üretimler yapan, bu işi severek yapan, gerçekten Kangal köpeklerini üreten abilerimiz, eşimiz, dostumuz var. Tabii. Onların da emeklerine sağlık. Bu köpeğe emek vermek demek gerçekten hani Ya memlekete o pişmanlık de hissiyatı bende de oluşuyor. Yani samimi olmak lazım. Çünkü niye? Tartışması bitmiyor. Sonra ne yaptım? Ben kendimce bir karar aldım. Dedim ki bu tartışmalardan bütünüyle uzağım. Kim ne derse desin konuşmak yerine yaptığımız işlerle
anılmak gerekiyor. Abi tartışarak gündemde kalmak değil de üreterek gündemde kalmak bence daha önemli. Buydu yani işin özet cümlesi buydu. Evet. Yani tartışarak gündemde bir süre kalırsın ve yeni bir tartışma bulamazsan unutulur gidersin. Ama ürettiklerin seni yıllar boyunca zirvede tutar. Yani en üstlere taşır. Bizim amacımız bu. Hani biz üreterek gündemde olalım. Evet. Biz hiçbir şekilde kaosa girmiyoruz. Yani zaten bizim Kangal'dan soğumamıza yani pişman olduk dememizin ana şeyi budur. Ana teması. Yani bu Kangal camiasındaki kaos. Evet. Bunların arasına girdiğin anda abi bir şekilde yıpranırsın yani. Benim bireysel anlamdaki size tavsiye ederim naçizane olarak gerçekten güzel köpekleriniz var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Evet burada belki 30 tane, 40 tane, 50 tane köpek yok ama 8-10 tane doğru köpeğin olduğu yerden bu köpekler bulunduğunuz noktada üretilebilecek de hayvanlar. Yani yer merkezden çok uzak. Buz gibi sanki Sivas'tayız arkadaşlar. İzmir'de değiliz. O kadar soğuk. Kangal için çok ideal bir yer burası. Yavrular parvo riskinden uzaktalar. 8 tane köpekten bir bakmışsın 80 tane güzel köpek üremiş. 40 tane kötü köpektense 7-8 tane güzel köpeğin bir arada olması çok daha makbul. O Evet. yüzden o tartışmadan uzak kalıp üreterek, üretimlerinden konuşulması Aynen. çok güzel. Ben farkındayım yani böyle şu anda birazcık gıdıklasam, biraz dokunsam daha da fazla sizi rahatsız eden şeyler dökülecek ama olayı da böyle çok kaos merkezine çekmek istemiyorum. Yani böyle bu anlamda da izleyenler bizi niye izliyorlar? Biz dağa gidiyoruz bak ne güzel ortam, yeşillik, adam işin stresinden uzaklaşıp bu kaostan da uzaklaşmak istiyor. Harika bir doğa var. Onu görüyorlar. Orada tontiş yavrularınız var. 10 tane yavru üretmişsiniz. Bir tane dişiniz hamile. İnşallah kazasız belasız o da doğum yapacak. Boş verin abi hiç germeyin kendinizi. Bir tane de içeride var. Oh maşallah işte. Onu Bak da, demek onu da ki gösteririz biraz sonra. azdan çok olabiliyor doğruysa. Çoktan da çok olmuyor. O yüzden çok daha kıymetli işler yapıyorsunuz. Karakterlerini de sürüde test etme şansınız var. Hani bölgede kurt ne derece var yok bilmiyorum. Kurt varsa da bir şekilde denk gelmemiş. Ama zaten köpek koyuna saldıranın da çıkıyor. Bunun biliyorsun davarı bırakıp gideni de çıkıyor. Koyunun yanından ayrılmayan da çıkıyor. Arazide köpekleri de baban gözlemliyordur. Babanın fikirleri de sizin için kıymetli üretirken. Abi sen de gelsene böyle. Bu yavrumuz 7 aylık. Servilent Özgüray'dan aldık. İsmi Çıta. Karakteri güzel, beğeniyorum. Bunun annesi babası neydi abi? Hangisi? Dinoan platin yavrusu bu. Dina'nın pilotun yavrusu. Güzel ama karakteri çok iyi, Evet, beğeniyorum genç bir karakterini. dişi. Genç dişi, atletik. Rengi, siması Çok güzel. hareketli, Bir çok tık hızlı. kemikleri ince. Onun dışında şey değil. Biraz ince yapılabilir dişi. Ama şeyi çok güzel. Postu, mostu, Çok kuyruğu güzel. atletik. Karakteri çok düzgün. Postu güzel. Yani post yaptı. Kuyruk kıvrık. Gayet iyi yani. Maşallah. İnşallah sağlıklı bir şekilde üretmek yavrularını da almak nasip olur abicim. İnşallah sağ olasın. Aslında tüm sohbetlerin özeti belli. Köpekleri dış görünüşüne göre kangal olarak yorumlayabiliyoruz. Ama üretmeden ne desek boş ve kayıtlı olarak üretilmesi lazım ki bir 5-6 sene sonra 7 sene sonra şu anki kaoslar sona erebilsin. Aynen öyle abi. Kim konuşuyorsa da bence üretmeli. Katılıyor musunuz? Tabii ki de abi. Yani boş boş konuşmakla olmuyor bu işler. Üretmek lazım diyorsun. değil mi? Üretmek lazım, görmek lazım. Hani benim köpeğim çok güzel, ben üretsem daha güzelini üretirdim. Dim diye bir şey yok. Üreteceksin. Fatih şey diyordu masa başında konuşmak da olmuyor. Üretin benim ürettiğimde bu değil kardeşim diyordu. Çok doğru söylüyor. Bazı arkadaşlar var şu an gündemde kalmaya çalışıyor. Onlar da kaostan beslenen arkadaşlar. Sürekli yani ellerinde bir tane köpek yok. Bunu gayet net izleyicilerin çoğu da biliyor. Yani ürettikleri demiyorum. Kendi ellerinde bir tane bile köpek yok. Ama izlemiş, onun videosunu izlemiş, A kişisinin videosunu izlemiş, B kişisinin videosunu izlemiş. Biraz Kangal'dan bir şeyler öğrenmiş. Kangal şöyle olması lazım yani dış fenotipini öğrenmiş. Açıyor Instagram'da canlı yayını, önüne gelene ahkam kesiyor. Bu tip insanlar da var. Şimdi burada isim vermek istemiyorum. Kardeşim ona bunu ahkam kesmekle olmaz bu iş. Ürettiğini çıkar, göster. Ben de bunu ürettim de, şunu ürettim de, karakteri bu de, fenotipi bu de. Eyvallah diyelim biz de. Öyle resimde de değil ha. Biz burada yavruyu üretiyoruz. Üretimini ben paylaşırım yavrunun doğarken. Bir Eşekle videosunu haftalığını, paylaşırız. 30 günlüğünü, 50 günlüğünü, 5 aylığını öyle bir tane köpek fotoğrafı al bunu ben ürettim. Öyle bir şey de yok kardeşim. Bu açıdan iyi çıktı, şu açıdan kötü çıktı değil diyorsun. Aynen öyle. Değil.
Evet. Yani bilelim Annesinin yani kimle kesilse eşleştiğini, eşleşme fotoğrafları, videoları bizde hepsi vardır. Yalnız video bittikten sonra benim ameliyat masraflarımı da karşılayacağını sattığınız yavrularla. Donuyorum çünkü. Ölmek üzereyim yemin ediyorum. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gönül istiyordu bu tartışma devam etsin ama bir tık üzülmüşsünüz, sıkılmışsınız. Bu süreç böyle. Bir şeyleri yaptığın zaman takdir de ediliyorsun, eleştiriliyorsun da. Kulak tıkayarak işimize bakmamız lazım. Devam etmemiz lazım. Bizim hakkımızda da iyi diyenler de var, kötü diyenler de var. Bitmez. Bozdağ Kangal'ın Instagram hesabını, YouTube kanalını buraya ekliyorum arkadaşlar. Onlara da abone olursanız onların da bu anlamda yapmış olduğu videolar var. Süreci takip edersiniz. Çok samimiyetle söylüyorum. Köpekler genel anlamda oldukça hoşuma gitti. Arazi performanslarını şu anda görme şansınız yok. Çünkü Denizli'ye doğru devam edeceğiz. Gelirken de ben sizleri görmeden, yanınıza uğramadan geçmek istemedim. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Abim senin de emeğine, yüreğine sağlık. İnşallah sağ salimde güzel bir şekilde yavrularını alma şansınız olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.